Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalıbını çıkartmış olduğumuz seyyar bebe yakanın nasıl dikildiğini göstereceğim. Kumaşımı önce 2 kat üst üste koymuştum. Sonra tekrar 2'ye katlıyorum ve toplamda 4 kat kumaş elde ediyorum. Kalıbımın arka yakasını kumaş katına denk getiriyorum ve iğneliyorum. Bu yakanın yapım aşamalarını henüz izlemediyseniz yukarıdan çıkan etikete tıklayarak izleyebilirsiniz. Ben normalde yakama 1 santim dikiş payı vererek kesecektim ama gördüğünüz gibi kumaşım yetmedi. O yüzden kenarlarına dikiş payı vermiyorum. İyi ki de vermemişim çünkü böyle daha güzel oldu. Pay verseydim biraz daha büyük olurdu benim için. İç kısmına payımı veriyorum. Hatta yakası biraz kapalı olsun diye ben 1,5 santim pay verdim. Siz de yakanıza göre payınızı ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde 2 parça bebe yakam olmuş oldu. Şimdi bu parçaların aynısından bir de tela keseceğim. 2 yakam için de tela keseceğim. Aynı mantıkla kesiyorum. Telamı ilk önce 2 kat katladım. Sonra tekrar 2 kat katladım ve toplamda 4 kat kumaş elde ettim. Arka yakamı kumaş katına denk getiriyorum. Ve pay vermeden kesiyorum. Telalara pay vermiyoruz. Telalarımı gösterdiğim şekilde kumaşın tersine yerleştiriyorum ve ütüyle yapıştırıyorum. Ben yakamın kenarına bu şekilde bir işleme yapacağım. İşleme mi deniliyor? Buna tam bilmiyorum ama işlememin dışarıdan gözükmesini istediğim kısmı yakamın içine doğru alıyorum. Gösterdiğim şekilde. Ve tüm yaka çevrem boyunca iğneliyorum. Benim işlemem birazcık kısa olduğu için tam çevresine yetmedi. Gördüğünüz gibi baş kısımlarda birazcık boşluk kaldı. Ama yine dediğim gibi iyi ki de kalmış. Çünkü ben bağlayacağım için orada böyle potluk olacaktı. O yüzden bu kısımların böyle boş kalması benim için daha iyi oldu. İğneledikten sonra gösterdiğim yerden yarım santimden ilk önce dikişimi dikiyorum ve sabitliyorum. Bu aşamada bunu yapmamız daha kolay olacak bizim için. İsterseniz hiç işleme kullanmadan direkt sadece bebe yaka olarak da kullanabilirsiniz işlemesiz bir şekilde. Ya da kendi kumaşınızdan fırfır da ekleyebilirsiniz. Her türlü istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Şimdi dönen yerlere bu şekilde çıtlarımı alıyorum. Çünkü döndürdüğüm zaman potluk yapmasını istemiyorum. Fazlalık kısmımı da kestim. Şimdi diğer bebe yakamı alıyorum. Ve yüzü yüzüne gelecek şekilde yakamla üst üste koyuyorum. Tüm çevresini iğneliyorum. İğneledim ve boynuma gelecek kısım hariç diğer bütün kısımları alttaki işlememi diktiğim kısmın üstünden birebir aynı yerinden dikiyorum. Yani ilk diktiğim dikişin üzerinden tekrardan bir dikiş dikiyorum. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi açık bıraktığımız yerden yakamızı düzüne çeviriyoruz. Oval kısımları iyice elimizle dışarı çıkartabiliriz. Şimdi yakam için 100 santim boyunda 4 santim eninde bir biye kesmiştim. Biyemin ortasını buluyorum ve yakamın da ortasını buluyorum. Daha sonra yakamın tersiyle biyemin düz yüzü üst üste gelecek şekilde aldığım orta kısımlardan birleştiriyorum. Tekrardan söylüyorum. Yakamın ters yüzüyle biyemin düz yüzü birbirine bakacak şekilde iğneliyorum. Yaka çevrem boyunca yapıyorum bunu ve buradan 1 santimden dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi bu kısımlara kasmaması için çıtlarımı alıyorum.
Bu tamamen yuvarlak bir yaka olduğumuz için tüm dönen yerlere çıt almamız gerekiyor. Buradaki fazlalık 1 santimi alıyorum. Çünkü ben daha ince bir yaka istiyorum. Diktiğim yerdeki fazlalık payları da alıyorum potluk yapmaması için. Şimdi yakamı ilk önce bir kat katlıyorum. Sonra tekrar bir kat daha katlayıp diktiğim yeri kapatıyorum. Ve bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Buradan iğneliyorum. Şimdi yakamın düz yüzüne doğru yapıyorum bu işlemi. İlk önce tersinden dikmemin sebebi dışarıdan dikeceğim dikişin güzel gözükmesi ve güzel gözüken dikişin de ön yakama denk gelmesi. Şimdi tüm bu 100 santimlik biye boyunca bu işlemin aynısını yapıyorum. Önce bir kat katlıyorum, sonra tekrardan katlıyorum ve bu kısımdan incecik bir şekilde dikmem gerekiyor. Tüm yaka çevremi bu şekilde iğneledim ve incecik bir şekilde dikeceğim. İğneledikten sonra da bu şekilde gözüküyor. Ve yakamın bitmiş hali de bu şekildeydi. Ben gerçekten aşırı beğendim. Hiç bebe yaka kullanmamıştım daha önce. Pek hoşuma gitmiyordu açıkçası. Ama bunu diktikten sonra kesinlikle birkaç tane daha dikeceğim. Arkası da bu şekilde gözüküyor. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Orada çok daha aktifim. Ekranda görmüş olduğunuz Instagram adresimden profilime ulaşabilirsiniz.